Merhabalar. Ben Defne Pelet'in kurucusu olarak tanıtıldım. Ancak ben bir hayal kurucusuyum. Şimdi size hayal kurmanın ne kadar değerli ve önemli bir şey olduğunu anlatan küçük bir hikaye anlatacağım. Benim anlatacağım bu şey okula giderken okuduğum kitaplarda yazmıyordu. Yıllar öncesinde Suriye sınırında yaşarken ailemin fazlalık odası olarak ayırdığı bir yer vardı. Bu alan birçok kişi için, ailemdeki birçok kişi için fazlalık odasıydı. Benim içinse hayallerime açılan bir dünya, kendimi bulduğum yer, fil dişimden kulemdi. Yıllar öncesinde çocuk kalbimle bazı hayaller kurmuştum. Ve bu hayallerime sadece üniversite sınavında alacağım diplomayla ulaşabileceğime inandırmıştım kendimi. O benim tek hayalimdi. Yüksek bir puan alacaktım ve hayallerimi gerçekleştirecektim. Sınava heyecanla hazırlandım ve sınava girdim. Ancak sınavıma 10 kala bazı ailevi problemlerle karşılaştım. Sınav sonuçlarım açıklanmıştı. Beklediğim sonuçlar istediğim gibi değildi. Bu sonuçlar beni hayallerime götürecek kapıyı aralamayacaktı bana. Sonra o an hayallerimin yıkıldığını düşündüm ama hayallerime yeniden tutundum. Şöyle demiştim, ben 2 yıllık bir okula gideceğim ancak burayı bir araç olarak kullanacağım. DGS sınavıyla istediğim yeri kazanacağım. Çünkü bu benim hayalimdi. 2 yıllık bir serüvene başladım. 2 yılın sonunda yine heyecanla sınava yine hazırlanırken yine bazı olumsuzluklarla karşılaştım ve ben okulumu bırakmak zorundaydım. Zorunda kaldım. Tekrar döndüm Suriye sınırı dediğim yere. Ne olacaktı şimdi? Benim hayallerim vardı. Yıllar öncesinde hayaller kuruyordum ben. Bir gün bir sahneye çıkacaktım. Bir gün insanlara bazı şeyler anlatacaktım. Ve anlattığım şeyler sonrasında insanlar umutlu olacaktı. Ben hayallerimde hep en yukarıda hayal ettim kendimi. Kendime ait bir yerim olacaktı. Duvarlarını da istediğim renge boyayacaktım. Peki ne olacaktı? Benim hayallerim vardı. Ben tam da o anda o Suriye'nin ışıklarına bir gün bakarken kendi kendime şu cümleyi kullandım. Ben rağmenci olmak istiyorum. İşte benim kalbimde inanılmaz bir güç hissettiren bu cümleyle elimdekilere odaklandım. Elimdekiler neydi ve ben ne yapabilirdim? Tesadüfen karşılaştığım bazı olaylar sonucunda o Suriye sınırında küçük bir yer kurdum kendime. Benimdi. Ve üstelik istediğim renge boyayabilecektim orayı. Büyük bir heyecanla, büyük umutlarla işletmemi büyütmek istedim. Tam da o anda oğlum dünyaya geldi. İkisi de benim çocuğumdu artık. 2 tane çocuğum vardı ve ikisini de büyütecektim. İkisinin de bana ihtiyacı vardı ve ikisini de aynı özveriyle büyütmeliydim. Oğlum şimdi 5 yaşında. Kurduğum işletmem de büyüdü. Türkiye'de o Suriye sınırında üretmiş olduğumuz ürünler Türkiye'deki birçok ile gönderildi. Bununla da kalmayıp sınırları aştı. İtalya'dan Almanya'ya, Finlandiya'dan Lübnan'a kadar o alın teri dediğim ürünlerim gönderildi. Evet, tutkum olmuştu. Benim tutkum olmuştu kilometrelerce uzaklara alın terimi gönderebilmek. Tutkum olmuştu çocuğumla birlikte çalışabilmek. Tutkum olmuştu o şehirde her şeye rağmen bir şeyleri başardım diyebilmek. Bir gün herkes çabamı görecekti. Ben inanmıştım. Nerede olduğun önemli değildi. Kendine kattığın değer ve güzel duygularla çalışmak aslında her şeyi çözerdi. Ben inanmıştım çünkü eğer gerçekten inanırsam kağıttan kuşlar bile uçabilirdi. Bu mümkündü. Bir gün kitapçıda dolaşırken kendime bir dergi aldım. Almış olduğum dergide yılın kadın girişimcileri tanıtılıyordu. Ve o dergide okuduğum tek sayfa orasıydı. O an bir hayal kurdum. Dedim ki bir gün ben de bu dergide olmak istiyorum. Bir gün ben de yılın kadın girişimcisi olmak istiyorum. Herkes göstermeli. Bakın işte Ayşegül, yılın kadın girişimcisi seçilmiş.
Bu şekilde hayallerle tabii ki daha çok çalışarak 2021 yılında Türkiye'nin kadın girişimcisi seçildim. Bu çok mutluluk verici bir şeydi, inanılmazdı. O Suriye sınırı dediğim yere film setleri kurulmuştu. Çünkü herkes beni tanıtmaya çalışıyordu. Hani yıllardır hayal kurmuştum çabamı göstermek için, bazı şeylerin mümkün olduğunu göstermek için. Şu an her şey sanki bir çorap söküğü gibi kendiliğinden ilerliyordu. Tarifsiz bir mutluluk. Her ilden insanlar yanıma geliyordu beni tanımak için. Sonra zaman bu mutlulukla, bu güzel duygularla ilerledikçe çevremdeki çoğu kişinin yıllardır kurmuş olduğum hayalleri sahiplendiğini gördüm. O en çok sevdiklerimin, o en çok güvendiklerimin ben olmasaydım hiçbir şey yapamazsın deyişlerine beni inandırdıklarını görmeye başlamıştım. Bu benim reddettiğim bir şeydi. Tabii ki de bana destekleri olmuştu. Çünkü onlar benim en güvendiklerimdi. Ama bu benim başarımı sahiplenebilecek bir şey değildi. Çünkü ben tüm bu yaşadıklarımı birilerinin desteğinden çok o çocuk kalbimde kurduğum hayallerin evreni harekete geçirmesiyle elde edildiğini inananlardandım. Çünkü evren bana inanmıştı. Evren benim kalbimin hangi ritimde attığını duymuştu. Hani bir şeye çok inanırsınız ya, etrafınızdaki insanlar da siz bir şey yapmadan o hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçerler. Bunu yapan aslında sizin kalbiniz. Bunu yapan aslında evren. Benim yaşadığım şey de tam olarak buydu aslında. Yaklaşık bir yıldır da ben kalbimde bazı şeylerin savaşını veriyorum. Benim sayemdecilere hayır diyebilmenin savaşını. Değiştiremeyeceğim her şeye arkama dönmenin, kalbimin reddettiklerine, beynimin reddettiklerine hayır diyebilmeyi bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde öğrendim. Etrafımdaki insanların küçük hesapları ve benim sayemdeciler ile kaybedecek bir saniyemiz bile yok. O yüzden her şeyi geride bırakmayı istedim gönülden. Yeni tutkularım olmuştu. Yeni tutkularımda zaman ve mekan kaygısı yaşamadan çalışacaktım. Herhangi bir yerde olacaktım. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, herhangi bir yerde. Ben orada da paramı kazanacaktım. Orada da hayaller kuracaktım ve sadece kalbime hesap verecektim. Sonra bu düşüncelerle sürekli her gün düşüncelerimi günlüğüme yazdığım defterime bir şeyler karaladım. Orada şöyle bir cümle yazıyordu. Benim hayatımın 2. bölümü başlıyor ve öncesini anlattığım güzel defter. Sana elveda demek istiyorum. Bu yazıyı 4 Şubat'ta yazdım. Sonra 4 Şubat'ta yeni defterime bu defa sadece hayallerimi yazdım. Hayallerimde bu evi değiştirecektim. Farklı bir yere gidecektim. Sadece ve sadece kalbime hesap verecektim. Mekan kaygısı yaşamadan yaşayabilmeyi öğrenecektim. Tam da 6 Şubat'ta üstünden 2 gün geçtikten sonra inanılmaz bir şey oldu. Ben Hatay depremini yaşadım. Hatay'daydım, yalnızdım ve çok mucizevi bir şekilde kurtuldum. Tesadüfen bulmuş olduğum aracımın anahtarıyla o kapıdan nasıl çıktığımı bile bilmiyorum. Bu halen benim hazmedebildiğim bir şey değil. Sadece 1,5 dakika. 1,5 dakikada her şeyinizi kaybettiğinizi, hayatınızın alt üst olduğunu düşünün. Üstünden yaklaşık 50 gün geçti. Ben şimdi İzmir'deyim. Dönüp ardıma bakıyorum geçtiğimiz 50 güne ve o yeni defterime yazdığım şeylere. Evet, evimi değiştirdim. Sanırım şu an mekan kaygımı da gidermeye başladım. Bir şekilde hayata tutunmaya başladım tekrardan ve sadece kalbime hesap veriyorum. Son olarak da bir gün sosyal medyada dolaşırken kendimi bulduğum bir anlatıyla bitirmek istiyorum söyleyeceklerimi. Işığınızı söndürmelerine izin vermeyin. Bu sadece bir mum diyecekler.
Ne var ki bunun ışığında? Bir üflesen söner. Gaz lambası olacaksınız belki sonra. Gaz bitince sönecek diyecekler. Abajur olacaksınız. Bunun da bir ömrü var. Elbet tükenecek diyecekler. Siz güneş olun. Neden biliyor musunuz? Mum olursanız kibrite, gaz lambası olursanız benzine, abajur olursanız elektriğe ihtiyacınız olacak. Birileri size hep benim sayemde diyecek. Ben olmasam bir hissin, ben olmasam başaramazsın diyecekler. Siz güneş olun, ışığınızı söndürmelerine, ışığınızdan hak iddia etmelerine asla izin vermeyin.